Köle ve Aslan Masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yük derken. Bir zamanlar zalim bir adamın bir kölesi varmış. Bu zalim adam köleye çok kötü davranıyormuş. Ona çok ağır yükler taşıtıyor. Bunun karşılığında da sadece karnını doyurması için yemek veriyormuş. Zavallı köle sonunda bu adamın zulmüne dayanamamış, kaçmaya karar vermiş. Bir gün fırsatını bulmuş ve ormana kaçmış. Köle çaresiz bir şekilde ve endişe içerisinde ormanda dolaşırken bir aslana rastlamış. Aslanı görünce ne yapacağını bilememiş. Korkudan dizleri titriyormuş kölenin. Bir ara kaçmayı düşünmüş ama sonra bundan vazgeçmiş. Çünkü kaçarsa aslanın onu yakalayacağını biliyormuş. Sonra aslanın garip sesler çıkardığını fark etmiş köle. Biraz cesaretini toplayıp ona az yaklaşınca da aslanın ayağında bir diken olduğunu görmüş. Aslan acıklı bir sesle pençesini köleye doğru uzatmış ve köle bütün cesaretini toplayıp aslanın pençesindeki dikeni çıkarmış ve pençesindeki küçük yarayı da iyileştirmiş. Aslanın inlemesi durmuş ve köleye büyük bir minnettarlık göstermiş. Bir köpek gibi kölenin etrafında dolanmış, kuyruk sallamış. Ellerini yalamış kölenin. Daha sonra aslan köleyi kendi yaşadığı küçük mağaraya götürmüş. Aslanın yarası kısa zamanda iyileşince de her gün köleye çeşit çeşit avlar yakalayıp getirmeye başlamış. Köle artık onun sahibi gibiymiş. Her fırsatta aslan köleye minnettarlığını gösteriyor ve en güzel yiyecekleri avlayıp köleye getiriyormuş. Beraber avlandıkları bir gün ormanda av için dolaşan avcılar ikisini birden yakalamışlar ve saraya götürmüşler. Avcıların saraya götürdüğü aslan ve köleyi hemen oradaki askerler ayrı ayrı kafeslere koymuşlar. Aslana uzun bir süre yiyecek verilmeyecek ve aç bırakılacakmış. Bizim köle de her şeyden habersiz kafeste birkaç gün geçirmiş. Sonra gösteri günü gelmiş çatmış. Gösteride bütün halkı bir yerde toplamışlar ve kralın da katılmasıyla gösteri başlamış. Gösteride ne mi olacakmış? Gösteride köleyi aslana yem edeceklermiş. Önce köleyi kafesinden çıkarıp meydana salmışlar. Ardından da birkaç gündür aç bırakılan aslanı küçük kafesinden bırakmışlar. Meydana çıkan aslanı bütün kalabalık meraklı gözlerle seyrediyormuş. Bütün herkes aslanın bir an evvel adama saldırıp onu parçalamasını bekliyorlarmış. Kalabalıkta büyük bir gürültü arasında aslan kükreye kükreye adama doğru yaklaşmış. Fakat kölenin önüne gelince de hemen sahibini tanıyıp onu kucaklarcasına ona sarılmış. Bütün kalabalık aslanın bu yaptığına çok şaşırmış. Aslanın bir anda avına saldırıp onu paramparça edeceğini beklerken aslan bir köpek gibi adama
sevgi gösterisinde bulunuyormuş. Kral böyle bir durumu ilk defa gördüğü için o da çok şaşkınmış ve hemen köleyi huzuruna çağırmış. Kral huzuruna gelip önünde eğilen köleye kim olduğunu sormuş. Köle de başından geçenleri eksiksiz bir şekilde krala anlatmış. Onun hikayesi kralı ve beraberindekileri çok etkilemiş. Kral da sonunda köleyi serbest bırakmış. Aslanı da özgür bir hayat yaşaması için ormana bıraktırmış. Köle ve aslan birbirlerinden ayrılmışlar ama ikisi de mutlu bir hayat sürmüşler. Ne demiş şair? Dünyayı güzellik kurtaracak. Güzel, iyi işler yapanlar elbette bunun mükafatını alırlar. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri köle ve aslana, biri de masalı anlatana. Kanalıma abone olmak bedava. Lütfen kanalıma abone ol ve videoyu beğen.